Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prense, bebeğim örgülerim. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle çok güzel kalıbı olan, rahat 1 yaşın, 1,5 yaşın kullanabileceği büyüklükte peluş ayıcıklı bir crop hırka çalışmasının anlatımını yaptım. Harika bir kalıp çalışması, her şeyiyle dört dörtlük bir çalışma arkadaşlar. Arkada böyle hafif oyuntumuzun olduğu, yaka oyuntumuzun, yüksekliklerimizin, kol ve beden genişliklerimizin böyle tam bir kalıp halinde örüldüğü, sayılarının oturtulduğu bir çalışma anlatıyorum size. Crop hırka örecekseniz arkadaşlar illa böyle cepli örmenize gerek yok. Bütün crop hırkalarda bu kalıbımı kullanabilirsiniz. Harika bir kalıp çalışması. Yani şöyle eniyle, boyuyla, kol genişliğiyle, yaka oyuntusuyla, her şeyiyle dört dörtlük bir çalışma. Özellikle benzeri örgüleri görüyorum. Bu biliyorsunuz çok popüler bir model. Özellikle şu kolları çok geniş yapıyorlar. Yani şurayı dar tutuyorlar. Düzgün ilmek almadıkları için, sayıları düzgün ayarlayamadıkları için. Bu kısım dar fakat şu altları geniş, böyle torba gibi bir kol oluyor. Geneli böyle, yani tabii ki düzgün örülenler de var ama gereksiz bir ip ziyanı ve gereksiz bir çocuğa ağırlık oluyor. Yani şu görmüş olduğunuz kol oldukça geniş ve güzel bir kol. O yüzden ben bütün her şeyi dikkate alarak böyle kendi kalıbımla harika bir anlatım yaptım ve çok popüler olduğu için bu kez crop hırkama şöyle ayıcığımızın geçebileceği böyle delikli güzel de bir cep çalışması yaptım. Cep çalışması deyip geçmeyelim. Bakın ne kadar düzgün. Cebimizin nasıl dikildiği, nereden örüldüğü belli değil. Böyle küçük tekniklerle beraber harikulade de bir cep çalışması yaptık. Ayıcığımı zaten böyle çok beğenerek, severek aldım. Daha küçük ya da daha büyük boylarda ayıcıklar var. Ben hem böyle orta boy hem de böyle sevimli, güzel bir ayıcık olsun istediğim için böyle orta boy bir ayıcıkla çalıştım. Ve arkadaşlar 6 milimetre örgü şişi kullandım ama eliniz sıkıysa 6,5-7 milimetrede kullanabilirsiniz. Fakat eliniz çok bolsa sizler 6 yerine 5,5 da kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum ip Etrofil'in Megastar markası. Instagram'da biliyorsunuzdur, Ceyhun Yün sayfası var. Ceyhun kardeşim özellikle abla bu ipi kullan, bu ip çok güzel, crop hırkalarda harika sonuçlar elde edersin dediği için Ceyhun'dan ben bu ipleri getirttim arkadaşlar ve gerçekten çok güzel bir ip. Yani içinde yün içeriği var. %25 yün var içerisinde ama dişlemiyor. Çok güzel bir ip. Etrofil markasını zaten biliyorsunuz. Bundan 3-4 yıl önce iplerin numuneleri bana geldiğinde sizlere tanıtmıştım. Etrofil devamlı yurt dışına ihracat yapan, iç piyasaya yeni açılan bir firma. İpleri çok kaliteli arkadaşlar. Çok güzel. Bu Megastar serisi de gerçekten crop hırkalara harika oldu. Çok yaygın değil. İpi belki her yerde bulamayabilirsiniz. O yüzden bana çok hani ördüğüm ipleri nereden aldığımı falan soruyorsunuz ya. Instagram'da Ceyhun Yün sayfasından ya da yine Ceyhun Yün'ün web sitesinden sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Ceyhun çok senelerdir çalıştığım, çok güvendiğim, böyle kardeşim dediğim, kardeş gibi sevdiğim, o da el kaza öyledir yani, o da beni çok sever sağ olsun. Ceyhun'dan temin edebilirsiniz. Evet, bu görmüş olduğunuz hırkayı arkadaşlar 2 yumağım bitti. Sadece şu lastik kısmı var ya, lastik kısmını 3. yumaktan kullandım. İp de çok bereketli bir ip. Yani 2 yumaktan bir tık fazla, 3. yumaktan çok az kullandım. Bakın şu 3. yumaktan işte bu lastik kısmını ördükten sonra kalan ipim arkadaşlar. Yani daha büyük boylarda örmek isterseniz 3 yumakla arkadaşlar 4 yaşa belki 5 yaşa kadar 3 yumakla bu çalışmayı örebilirsiniz. Videonun içerisinde bahsettim ama
Daha küçük ya da daha büyük örmek isteyen arkadaşlar, ben bunu 18 ilmekle başladım. Dediğim gibi 1-1,5 yaş çok rahat bir şekilde giyilebilir. Daha küçük örmek isterseniz önleri 18 değil 16. Daha büyük örmek isterseniz 20-22. Arka bedenleri arkadaşlar ön bedenlerin toplamı kadar örebilirsiniz. Lastiğinizi ayarlayarak. Bir de benim lastik çalışmamı farklı yaptım. Klasik, daha önce size çiçekli crop hırka anlatımı yaptığımda tekli lastik çalışmıştım. Bunda 2 düz bir ters olarak lastiklerimi çalıştım ve harika oldu. Uzun zamandır sipariş almıyordum. Eğer hırkayı gördünüz, çok beğendiniz ama ben örmek istemiyorum, Elif Hanım'ın ördüğü hırkayı almak istiyorum derseniz arkadaşlar, yine Instagram sayfam bebeğim örgülerim sayfasıdır. Oradan bana yazarak yine isteyebilirsiniz, sipariş oluşturabilirsiniz. Evet, şimdi hazırsak ve modeli beğendiysek önce beğenileri, o güzel yorumları sizden bekliyorum. Ondan sonra da böyle çok kolay bir gün içinde arkadaşlar, birkaç saatte benim örebileceğim, sizin de hadi bir gün olmadı 2. gün de örüp bitirebileceğiniz bir çalışma. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar, hırka çalışmamda bu kez Etrofil'in Mega Star serisini kullanacağım. Böyle yün içeriği olan güzel ve kalın bir örgü ipi. Daha önce crop hırka anlatımımda, çiçekli hırka anlatımında Alizer'in Maxi ipini kullanmıştım. Bu sefer bu ipi denemek adına bunu kullanacağım. Evet, Etrofil'in Mega Star serisi arkadaşlar. Kaç gram hemen söyleyeyim. 100 gram ve 110 metre uzunluğunda arkadaşlar. %75 akrilit, %25 yün içeriği olan bir örgü ipi. Tavsiye ettiği şiş numarası 8 ila 10 milimetre, fakat ben 6 milimetre ile öreceğim. Siz de arkadaşlar 6-7 milimetre ile örebilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa tabii ki daha yüksek sayılarda daha kalın şişler kullanabilirsiniz. Bakın benim örgü şişim şurada da yazıyor 6 milimetre ve örgüm gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Daha büyük şişle örseydim bence hoş durmayacaktı. Evet, güzel bir renkle örüyoruz. Renk numarasını hemen söyleyeyim, merak eden arkadaşlar için. 74.067 arkadaşlar, renk numaramız böyle güzel bir yeşil tonu. Şimdi örgümüze 18 ilmekle başladım. 18 ilmeği, bakın ilk 3 ilmeğini düz, sonra bir ters 2 düz, bir ters 2 düz, bir ters 2 düz, bir ters 2 düz ve bir ters 2 düzle beraber bitirdim. Lastik kısmımı ben böyle çalıştım arkadaşlar. Daha önceki papatyalı crop çalışmamda bir düz bir ters lastik çalışmıştım. Bunu bu kez daha farklı çalışmak istedim. 18 ilmeği 3 düzle başladık. Sonra bir ters 2 düz olarak ördük. Son 2 ilmeğimizde 2 düz. Lastik çalışmamı toplamda 2, 4, 6, 8 sıra yaptıktan sonra var olan 18 ilmeğimi, bakın şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra boyunca önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde ördüm. Şimdi yaka kesimine başlayacağız arkadaşlar. Evet, yaka kesimi yaparken 2 sırada bir kesim yapacağız. Bakın ilk ilmeğimi şişime boş aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle sağdan sola doğru bu şekilde örerek kestim. Ardından geri kalan ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. 18 ilmeğim vardı. Bir ilmek kestim ve şişimde artık 17 ilmeğim kalmış oldu. 17 ilmeğimi de düz örgülerle ördüm ve sıramı tamamladım.
Şimdi örgümün arka tarafındayım. Arka tarafında da var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Evet, bir kez kesim yapmış olduk. Ön sırada, arka sırada da var olan ilmeklerimizi örerek sıramızı tamamladık. Ne dedik? 2 sırada bir kesim yapacağız. Yani bu sırada yine var olan 17 ilmeğimizi önlerde düz, arkalarda ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Evet, düz sıramı bitirdim. Şimdi örgümün arka tarafında var olan 17 ilmeğimi ters örgülerle örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, ördüm. Şimdi yine kesim yapacağız. 2 sırada bir kesim yapacağız dedik. Yine ilk ilmeği boşaldık. Sıradaki 2 ilmeğin böyle yönünü değiştirdim ve 2 ilmeği birlikte örerek bir kesim daha yaptım. Yani 16 ilmeğim kalmış oldu. Şimdi 16 ilmeğimi düz örgülerle örüyorum. Sıramı tamamladım. Örgümün arka sırasında da var olan 16 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Evet, 2 kez kesim yapmış olduk. Ne yapıyorduk? Bir sırada kesiyorduk. Bir sıra kesmeden örüyorduk. Şimdi bir sıra kesmeden önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde örgümüzü örelim. Sonra tekrar aynı şekilde kesim yapalım. Evet arkadaşlar, 2 sırada bir kesim yaparak bu yaka kısmımızın oyuntusunu oluşturacağız. Ondan sonra da istediğimiz yaka oyuntusu oluştuktan sonra düz olarak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde bir miktar örelim, sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, kesmelere 2 sırada bir devam ettim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 kez kestiğimde 18 ilmeğimden 10 ilmeğim geriye kaldı. Bu 10 ilmeğimi de 4 sıra boyunca ördüm. Bu benim için yeterli bir ön beden uzunluğu. Kaç santim olduğunu hemen en boy olarak da size söyleyeyim. Bakın şöyle tuttuğumda 27 santim lastiğe kadar 32 santim lastikle beraber bir uzunlukta örgü elde etmiş olduk. Enimizde arkadaşlar şöyle tuttuğumda tam 14 santim genişliğinde bir örgü elde etmiş olduk ön bedenle. Evet, şimdi şu ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Örerek birleştirme yapacağız. O yüzden ilmeklerimi şöyle bir ilmek tutucuya alıyorum. Eğer ilmek tutucunuz yoksa yardımcı bir şişe de alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sağ tarafımız bitti. Şimdi sol tarafa başlayacağız. Yine klasik ilmek atma tekniğiyle beraber şişimize 18 ilmek atalım. 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi sağ tarafı başlarken nasıl başladık? Hemen şu ilik düğme kısmının olduğu yerden 3 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters diye devam ettik. En son 1 ters, 2 düzle bittik. Şimdi tam tersini yapacağız. 2 düzle başlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Bakın ilk ilmeği boşalttım. İkinci ilmeği düz olarak ördüm. Ardından bir ters, bir, iki ilmek düz. Tekrar bir ters, bir, iki ilmek düz. Tekrar bir ters, bir, iki ilmek düz. Bir ters, bir, iki ilmek düz. Bir ters ördüğümde bakın sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3 ilmeğimi düz örgülerle ördüm. Sıramı tamamladım. Şöyle olunca 3 düz bir tarafta, 3 düz diğer tarafta olacak. Bu yüzden bu şekilde yaptık. Şimdi 8 sıra bu şekilde öreceğiz. Arkada düzler ters, tersler düz oluyor. Yani 3 ters, bir düz, iki ters, bir düzle beraber lastiğimi örüyorum. Bu lastiğimin ikinci sırası. Toplamda bunu 8 sıraya tamamlayalım. Sonra düz örgülerle beraber 14 sıra boyunca örelim arkadaşlar. Sonra birlikte yine kesimlere başlayalım. Evet. 2 sıra ördüm. 6 sıra daha öreceğim. Arkadaşlar tam 8 sıra boyunca lastiğimi ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 18 ilmeğimle beraber düz örgüler örmeye başlıyorum. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde toplamda 14 sıra örgü öreceğiz. Sonra kesimlere başlayacağız. Evet, düz örgülerle ön sıramı ördüm, bitirdim. Şimdi ters örgülerle arka sırayı örüyorum. Bu benim ikinci sıra. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde 14 sıraya örgümüzü tamamlayalım. Sonra yaka kesimiyle devam edelim. Evet arkadaşlar, düz örgülerle önde düz, arkada ters örgülerle var olan 18 ilmeğimi toplamda lastikten sonra 14 sıra ördüm. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi kesim yapacağız. Şurası ilik düğme kısmımız, yani yaka kısmımız. Bu tarafı örerken ne yapmıştık? Hemen başlangıçta kesim yapıyorduk. Şimdi sol tarafı ördüğümüzde kesimlerimizi arkadaşlar son 3 ilmek kalınca yapacağız. Evet, başlayalım. İlk ilmeği boşaldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm. Bakın sıra sonunda 3 ilmeğim var. Şu 2 ilmeği soldan sağa doğru batarak birlikte ördüm. Bir kesme yaptık. Yani sağ tarafa yatırarak kestik. Burada sol tarafa yatırarak kesmiştik. Şimdi burada da sağ tarafa yatırarak kestik. Son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. 17 ilmeğim kaldı. Örgümün arka tarafında var olan 17 ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum.
Kesimleri ön tarafta yapıyorduk ve 2 sıra arayla, yani bir düz sırada kesiyorduk, diğer düz sırada kesmiyorduk. Şimdi 17 ilmeğimizi burada kestik altta. Şimdi artık kesmiyoruz. Bu sırada var olan 17 ilmeğimizi önlerde düz, arkalarda ters olarak örüyoruz. Evet. Arka sırada da örelim. Sonra ikinci kez kesimi göstereceğim. Sonra yine 8'e tamamlayacağız bu kesimleri. 2 sırada bir kesim yapacağız. 10 ilmek kalana kadar toplamda 8 kez keseceğiz. 10 ilmeğimiz kaldığında da 4 sıra örgü öreceğiz. Önlerde düz, arkalarda ters ve ikinci ön bedenimiz de bitmiş olacak. Evet, şimdi ikinci kez kesim yapacağız. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda 3 ilmeğim var. Ne yapıyorduk? Soldan sağa doğru 2 ilmeğin içerisine batıp bu 2 ilmeği birlikte örüyorduk. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da örerek sıramı tamamladım. İkinci kez kesim yapmış olduk. Yani 16 ilmeğimiz kaldı. 2 kez kestik. 6 kez daha keseceğiz. Ve 10 ilmek kaldığında da 4 sıra örgümüzü öreceğiz. Ve ikinci ön bedenimiz de bitecek arkadaşlar. Sonra arka bedenle beraber devam edeceğiz. Evet, son bir kez daha göstereyim, aklınız karışmasın. Şimdi 16 ilmeği kestim. Sonra arka sırayı ördüm. Tekrar ön sırayı örmeye başladım. Bu sırada kesme yapmıyoruz. Düz sıranın birinde kesiyoruz. Birinde sadece örüyoruz. Bakın, ördüm. Geriye dönelim. On 16 ilmeğimin tamamını ters örgülerle ördüm. Şimdi kesim sıramızdayız. Hemen başlayalım. İlki boşaldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. Bakın, sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Şu ikinci ilmekten soldan sağa doğru battım. İkisini birlikte ördüm. Son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın, kesimlerimize bakın arkadaşlar. Biri sağa yatık, diğeri sola yatık. Böyle birbirinin simetrisi olacak şekilde kesimlerimizi yapıyoruz. Evet, 8 kez keselim. 10 ilmeğe düşünce 4 sıra. Bakın, önlerde düz, arkada ters. Sonra düz, sonra arkada ters. Sonra ipimizi keselim. Yine var olan 10 ilmeğimizi ilmek tutucuya alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın, 2 düz sıra arayla yine 8 kez ilmeklerimi kestim. Son 10 ilmeğim kalınca da 1, 2, 3, 4 sıra örgü örerek diğer ön bedeni de bitirdim. Şimdi her iki ön bedenimiz de bitmiş oldu. Yine ilmek tutucuya aldım ve kaldırdım. Hala birinci yumakla beraber örgümüze devam ediyoruz. Şimdi arka bedeni başladım. Arka bedende de 35 ilmekle başladım. Bakın, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35. 35 ilmeğimle beraber bakın, başlangıçta 2 düzle başladım. Sonra bir ters 2 düz, bir ters 2 düz, bir ters 2 düz diye devam ettim.
Sonra bir ters 2 düzle beraber bitirdim. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra lastik örgümü ördüm. Artık lastik örgüm de bitti. Bundan sonra var olan ilmeklerimi önlerde düz, arkalarda ters olarak öreceğim arkadaşlar. Bakın bir sırayı beraber örelim. Çok seri ilerliyor. Yani hem ip rahat örülüyor, hem bu şişlerimi yeni açtım. Yine Kinit Pro'nun böyle güzel bir ahşap şişi. Şişler de çok rahat örgüyü örüyor. Herhalde ikisi bir araya gelince böyle rahat ve kolay bir örgü olmuş oldu. Evet, var olan 35 ilmeğimle 8 sıra lastik örgümü ördükten sonra düz örgülere başladım. Önde düzü ördüm. Şimdi arka sırada da ters örgülerle örgümü örüyorum. Evet arkadaşlar, arka bedenimizi de bu şekilde bir miktar örelim. Sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimi toplamda 46 sıra boyunca ördüm. Şu ön bedenlerimiz 48 sıra. Şimdi ense biraz düşük olsun diye enseyi 46 sırada bırakacağım. Sadece omuzu öreceğim ve birleştireceğim. Omuz ilmeklerimiz için ön bedende 10 ilmek bırakmıştık. Yine 10 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın 2 4 6 8 10. Geriye dönüyorum. 47 olmuş oldu. 47 sıra. Şimdi geri döndüm. 10 ilmeğimi ördüm. 48'e tamamlanmış oldu. Hem önde hem arka bedende 48 sıra omuzları örmüş olduk. Şimdi örerek birleştirmeyle de birleştirelim. Bakın örgümüzün düz tarafları içeride. Bakın V kesim burada. Yaka kısmı, kol kısmı burada olacak şekilde. Hemen yardımcı bir şişe alalım. Ön beden ilmeklerimi şöyle yardımcı bir şişe alacağım. Bakın. Şimdi önler düz taraflar şöyle içte, ters taraflar dışta olacak şekilde kesim yapacağız. Örerek birleştireceğiz. Bir ön bedenden, bir arka bedenden ilk ilmeklere girdim. İkisini birlikte ördüm ve şişimden çıkarttım. Sıradaki ilmeklere de aynı şey yapıyorum. Bir ön bedenden, bir arka bedenden ilmeklere battım, ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirerek birleştirdim. 10 ilmeğimizi bu şekilde örerek birleştirme tekniğiyle örüp birleştiriyoruz. Evet. Her ilmeğe aynı şeyi yapıyoruz. Bir ön bedenden, bir arka bedenden sıradaki ilmekleri batıyoruz ve birlikte örüyoruz. Sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Evet, son birer ilmeğim kaldı. Aynı şeyi
Burada yaptım. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Şu ön bedenin ipini de burada bağlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın, burada son bir ilmeğim var. Bu ilmeği şuraya taşıyacağım. Bunun için de tığımı kullanacağım. Şöyle batıyorum ilmek arasına. Geliyorum. Bu ilmeği aşağıya kaydırıyorum. Bakın. Şuraya kadar kaydıracağım. Sıradaki ilmeğin içerisine battım. Bakın kaydırdım. Geldim. Şurada sıradaki ilmeğin içerisine battım. Kaydırdım. Ve şişimi aldım. Bakın gördünüz mü ne kadar düzgün oldu. İpimizi de kesmedik. Şimdi arkadaşlar ense kesimi yapacağız. Şu iki ilmeği önce birlikte örelim. Sonra yandaki ilmeği örüyoruz. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bütün ilmekleri aynı şekilde örerek keseceğim. Diğer omuzumda 10 ilmek kalana kadar. Böylece ne yapmış olduk? Ense kısmımız 46 sırada kalmış oldu. Omuzlarımız 48 sıraya tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi ensedeki ilmekleri 10 ilmek kalana kadar kesiyorum. Keserken dikkat ediyorum. Şöyle esnek, düzgün bir kesim olsun. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12 ilmeğimiz var. Yani 2 ilmek daha keseceğiz. Birini kestim. İkincisini kestim. Bakın şimdi. 2, 4, 6, 8, 9 ilmek burada. Bir ilmek de şişimde 10 ilmeğim var. Şimdi buranın 10 ilmeğini örüyorum. Sol omuzun arka bedeninin 10 ilmeğini ördüm. Ne oldu? Burası da 47 oldu. Şimdi geriye dönüyoruz. Ters örgülerle beraber şu anda 48'e burayı da tamamladık. Şimdi şöyle diğer ön bedeni de keseceğiz. Yine şu ilmeklerimizi, yardımcı şişimizi alalım. Evet. Bakın ters tarafları dışarıda, iç tarafları içeride olacak şekilde 10 ilmeğimi bir taraftan bir diğer taraftan ilmeklere batarak kesiyorum. İlk ilmekleri kestim. Şimdi ikincileri kestim. Arkadaki ilmeği üzerine aldım. 3, 4. Yine esnek bir kesim olmasına dikkat ediyoruz. 5, 6, 7, 8. Son 2 ilmeğimiz var. 9 ve son ilmeğimi de ördüm.
ve kestim 10. Bakın buradaki ön bedenin ilmeği var. Onunla da burayı şöyle düğümleyerek sabitleyelim. Şimdi şu son ilmeğimizi bir kez daha örelim ve ipimizi biraz uzun bırakarak keselim. Evet, bakın gördünüz mü? Şu oyuntuyu elde etmek için omuzu ördük, yakayı örmedik arkadaşlar. Çok güzel bir kalıp çalışması yapmış olduk. Şimdi ön bedenlerimiz bitti, arka bedenimiz bitti. Sadece kollarımız ve yaka lastiğimiz kalmış oldu arkadaşlar. Önce kolları örelim. Arkadaşlar şimdi kolumuz için ilmek çıkaracağız. Bakın örgümüzün şöyle düz tarafı bu sağ kolumuz için. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın birleştirme yerim burada. Şu ilmekleri aşağıya doğru sayıyorum. Bakın. 1 tam omuz dikişinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tam 22. ilmeği bakın buluyorum. Kaç santim hemen onu da söyleyeyim size. Santimle yol almak isteyen arkadaşlar. Tam 13. santim bakın. Omuzdaki birleştirme yerinden aşağıya tuttuğumuzda şöyle tam 12,5-13 santime tekabül ediyor. 22. ilmek. Bakın bunun şöyle ilk ilmeği. Şurası bakın. İlk ilmek. Buradan ilmek almaya başlayacağız. İsterseniz tığla, isterseniz benim yaptığım gibi şişle ilmeğinizi alabilirsiniz. Şu omuz kısmına kadar 16 ilmek çıkaracağım arkadaşlar. Bakın. Peş peşe 2 ilmeğe battım. Sonra şu ara ilmek var ya. Bir tane buraya battım. 3. Sonra yine normal ilmeğe battım. 4. 5. Araya battım. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Şuradan bir tane daha yine araya batalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Son ilmeğe de battım. Bakın 16 ilmek çıkardım buraya kadar. Şimdi devam ediyorum. Bakın yine hep aynı hizadan devam ediyorum. 16 ilmek de diğer taraftan çıkartacağım. Yine 22 sayacağız 22. ilmeğe kadar. 2, şöyle 2 ilmeğin arasına battım. 3, 4, 5, 2 ilmeğin arasına battım. 6,
7 8 9 10. Şimdi şuradan bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Son ilmeğim şurası olacak. Şimdi tekrar sayalım. 2 4 6 8 10. Buraya kadar 6 ilmek daha çıkaracağız. Hemen sıradakine şöyle 2 ilmeğin arasına battım. 1 2 araya battım. 3 4 5 sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15. Bir tane daha. Bir sonraki ilmek, bir daha sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. Şunu şuradan bırakalım, bir sonraya batalım. Sonra şuraya da batınca 16 oldu. Tekrar kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 da burada 32. Şuradan sağlamamızı bir daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. sıra. Evet, şimdi 16 16 32 ilmek çıkarttım. Eli sıkı olan arkadaşlar bunu 17 17 34 ilmekte yapabilirler. Ama benim el örgüm için arkadaşlar, bu arada yanlış şişlen çıkarmışım, küçük şişle. Benim el örgüm için çıkarmış olduğum ilmek sayısı oldukça uygun kolumuz için, böyle en ve boy ölçüsü olarak. Şimdi var olan 32 ilmeği arka sırada ters örgülerle örüyorum. Şimdi şunların bağlamasını da göstereceğim. O yüzden bekletiyorum. Şimdi 32 ilmeği ters örgülerle ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar ipimiz kalın ya. O yüzden bu ipleri düğümlerken ve gizlerken çok dikkat edelim. Bakın, tığımın yardımıyla ilmeğimin içerisinde şurada düğümledim. Ardından da bakın, ilmeklerimin arasından böyle yürüterek gizliyorum. Buna dikkat edin arkadaşlar. Normal düğüm atıp sakın bırakmayın. Çok kötü görünür. Ama böyle basit bir çalışmayla beraber bunu çok düzgün bir şekilde kapatabiliyoruz. Evet, bunu yaptım. Bir de bakın, şurada birinci yumağım bitti, ikinci yumağıma geçtim. Burada da arkadaşlar normal böyle çift kat düğüm atarak sakın örmeyin. İpi şöyle normal karşılıklı bağlarmış gibi bağlayın. Bakın, bağladıktan sonra tam özellikle bu kenar kısmına denk getirin ipiniz bittiğinde. Yine gelin, bakın buradaki ilmeğimiz var içeride kalan, yine bunları da buradan yürüterek bu ipleri gizleyin.
Bunlar çok önemli şeyler. Özellikle de kalın iplerde. Bakın gizledim. Şimdi aynı şeyi bakın diğer tarafa yapacağım. Hep aynı yere de yığmayın bu ipleri. Orada gereksiz bir kalınlık olur. Birini bir tarafa, diğerini diğer tarafa şöyle yayın arkadaşlar. Evet. Fazlasını şimdi kesebiliriz. Hemen keseyim. Evet. Bakın tertemiz oldu. Gördünüz mü? Evet. Şimdi ne yapmış olduk? 32 ilmeğimizi çıkardık ve örmeye başladık arkadaşlar. Bakın. Tam 2 sıra örmüş olduk. 20 sıra örelim. 20 sıra ördükten sonra şöyle sağdan ve soldan birer ilmek keserek kolumu hafif daraltacağım. Bunu bir kez yapacağım arkadaşlar. Şimdi 20 sıra boyunca önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde 32 ilmeğimizi örelim. Dediğim gibi eli sıkı ve biraz daha örgüsü dar olan arkadaşlar olursa 34 ilmek yapabilirler ama ne daha az ne de 34'ten fazla yapmayın arkadaşlar. Geniş olur. Şu 22 ilmek sırasını da mutlaka böyle ayarlayın. İlmekler yığılmasın, şu mesafe kısa olmasın. Bu çok önemli. Evet, şimdi 20 sıra örelim ve kesimle devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şimdi şurada ilk sıradan itibaren saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tam 19 sıra boyunca örmüş oldum. İlk ilmek aldığım sırayla 20 sıra. Şimdi ölçü olarak da söyleyeyim, tam kaç santim. Şöyle tuttuğumda tam 10 santim uzunluğunda bakın bir örgü örmüş oldum. Şimdi bir kez kesim yapacağız ve sonra kalan ilmeklerle örmeye devam edeceğiz. Bakın ilk ilmeği boş aldım. Sıradaki iki ilmeği şöyle ikinci ilmekten giriyorum, soldan sağa doğru. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek eksilttim. Sonra devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar var olan ilmeklerimi örüyorum. 32 ilmeğim vardı. Bir ilmeğim eksildi ve 31 ilmeğim kaldı. Şimdi bir ilmek daha eksilteceğim. 30 ilmekle beraber örgümü örmeye devam edeceğim. Bakın sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu kez ilmeklerinizin yönü benimki gibi tersse önce yönlerini düzeltiyorum. Sonra ilk ilmekten giriyorum. 2 ilmeği birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bir ilmek de burada eksilttim. Son ilmeğimi de ördüm. Artık ilmek sayım 30'a düşmüş oldu. Şimdi arkadaşlar 10 sıraya daha tamamlayacağız ve sonra bilek kısmının lastiğini örerek hırkamızın kolunu da tamamlamış olacağız. Yani toplamda 30 sıra örmüş olacağız arkadaşlar. Evet, var olan ilmeklerimin tamamını ördüm. Şu arkadan da sayayım size. Arkadan da kontrol edin. Bakın şurası
ilmek aldığımız yer. Sonrasında şunları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şu kesim yaptığımız sırayla 21. Şimdi 10 sıra öreceğiz. Toplamda 30 sıra olmuş olacak. Sonra bilek lastiğini örerek tamamlayacağız. Şimdi bilek lastiğine kadar örelim, sonra beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın kesim yaptıktan sonra 30 ilmeğimle beraber örmeye devam ettim. Şimdi şu baştan itibaren sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 şişteki ilmeklerimle tam 30 sıraya tamamlamış olduk. Şimdi bilek kısmımızı öreceğiz. Hem lastik çalışmamızı uygulayacağız, hem de arkadaşlar bileğimiz için biraz kesme yapacağız. Hemen yine başlayalım. Bakın ilk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeğim düz örgü. Arkadaşlar 2 düzle başlayacağız ve 2 düzle örgümüzü bitireceğiz. İpi kendime aldım. Bakın sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bu ters ilmekleri 2 ilmek birden örerek öreceğiz ki ilmek sayımız azalsın. Bir tane kesmiş olduk. Ne yaptık? 2 düz bir ters ördük. Şimdi normal 2 düzü örüyorum. İpi kendime alıyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bakın bir ilmek daha kestik. Ardından 1 2 düz, sonra ipi kendime aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Tekrar 1 2 düz, ipi kendime aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 1 2 ilmek düz, ipi kendime aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 1 2 ilmek düz, sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Tekrar 1 2 ilmek düz, sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm ve sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ilmeğim şişimde kaldı. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ilmek kesmiş olduk. Şimdi örgümüzün arka tarafında ilk ilmeği boşaldım, ikinci ilmeğim ters, ardından bir düz, bir iki ilmek ters, 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 bir düz, bir iki ilmek ters. Evet, ördüm ve sıramı tamamladım. 2 sıra lastiğimi örmüş oldum. Toplamda 7 sıra öreceğiz. 8. sırada örerek kesme tekniğiyle beraber kesip bitireceğiz. Bakın ilk 2 ilmek düz, sonra bir ters, 2 düz. Lastiğimiz bizim böyle. Ben crop hırkalarımı bundan sonra hep bu lastikten öreceğim arkadaşlar. Çok da güzel görünüyor. 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters. Evet, bu benim 3. sıram. Bunu 7 sıraya tamamlayalım. 8. sırada örerek kesme tekniğiyle keselim ve kolumuzu bitirelim. Evet, 7. lastik sıramı da ördüm ve tamamladım. Bakın arkadaşlar, şuradan saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 sıra lastiğimizi ördük. Şimdi 8. sırada örgümüzün arka tarafında
örerek kesme tekniğiyle artık ilmeklerimizi keseceğiz ve kolumuzu bitireceğiz. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğim ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bakın yine sıradaki ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıkı kesim yapmayın arkadaşlar. Normal örgünüzle aynı bollukta örün ve öyle kesin. 2 tane ters, bir tane düz örgümüz var arka tarafta. 2 tersi ters olarak örüp kesiyoruz, düzü düz olarak. Bakın sıradaki ters olarak ördüm, kestim. Sıradaki yine ters olarak ördüm, kestim. Sıradaki düz olarak ördüm ve kestim. Bakın kesimim oldukça esnek. Evet. Düzleri düz ördüm, kestim. Tersleri ters ördüm ve kestim. ...23 ilmeğimin tamamını bu şekilde örerek kestim. Bakın. Bitirdim. Gördünüz mü? Şu son ilmeği bir kez daha örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın dikiş yapacağız. Şu kolumu dikeceğim. Gerçi burada benim arka başlangıç ipim de uzun. Eğer arka başlangıç ipiniz uzunsa arkadaşlar buradan çok uzun ip bırakmanıza gerek yok. Şöyle kol altını dikecek kadar uzunlukta bırakabilirsiniz. Ben öyle yapacağım şimdi. Şöyle kolun altını kesebileceğim büyüklükte. Bakın ipimi uzun bıraktım ve kestim. Şimdi kolumuz bittiğinde kaç santim eni ve uzunluğu var? Hemen onu da söyleyeyim. Bakın lastikten ilmek aldığımız yere kadar şöyle tuttuğumda bakın 22 santim uzunluğunda bir kol ördük arkadaşlar. Bakın şöyle tam 22 santim uzunluğunda. En olarak da şöyle yaparsak daha rahat ölçü alırız. 27 santimde genişliğinde, hatta bu esniyor arkadaşlar, rahat 28'de oluyor. Bak biz yine 27 santim diyelim, 27 santimde genişliğinde bir kol çalışmamız oldu. Bu kolu daha geniş örmenin bir mantığı yok. Yani daha böyle genişçe örülmüşleri görüyorum ama gereksiz bir büyüklük ve gereksiz bir ağırlık olduğunu düşünüyorum. Bizim kolumuz bedenimize göre oldukça orantılı ve çok düzgün bir kol çalışması yapmış olduk. Şimdi bu ne taraftı? Sağ tarafın koluydu arkadaşlar. Sol tarafın kolunu da yine aynı şekilde ördüm. Bakın ne yaptım, hemen göstereyim. Burada da yine örgümü düz tuttum. Bakın arka taraftan yine 22 ilmek saydım. İlk ilmeği buradan başladım. 32 ilmek arka bedenin şu omuz bitimine kadar 16 ilmek çıkardım. Sonra yine şuradan 22 saydım. 16 ilmek de buradan çıkardım. Toplamda 32 ilmek. 20 sıra örüp bir kesim yaptık. 10 sıra ördük. Tekrar kesim yaptık lastik kısmı için. 23 ilmekle de 2 düz bir ters 2 düz bir ters 7 sıra ördüm.
Arka sırada da örerek kesme tekniğiyle keserek örgümü bitirdim. Yine dikiş yapabilmek için bir uzunlukta ip bırakmış oldum arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci kolları da bitirelim. Hırkamızda ön lastiği ilik düğme çalışması, bir de bu ayıcığımızın koyulacağı cep çalışması var. Onları da çalışacağız arkadaşlar ve sonra bu güzelliği de tamamlamış olacağız. Evet, ikinci kolları da örelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ön lastiğimle beraber şurada ilik düğme kısmımızı komple öreceğiz ve iliklerimizi açacağız. İkinci ipimden çok az kaldı. Lastiğimi örüp bitirmeyecekti. O yüzden üçüncü ipimle beraber başlayacağım arkadaşlar. Ve ilmek alırken ben 4 milimetre örgü şişiyle ilk ilmeklerimi alacağım. Sonra yine 6 milimetre şişimle beraber örmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle yapacağız. Bakın, hırkamızın sağ ön tarafı burası. Buradan ilmek almaya başlayacağız. Şu görmüş olduğunuz, bakın, başlangıç ilmek yerim burası. İlk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Eğer zorlanırsanız arkadaşlar tığ yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Şu ipi biraz uzun bıraktım. Bakın, ilk ilmekten bir ilmek çıkardım, geldim, hemen şu önündeki ilmeğe battım ve bir ilmek daha çıkardım. Sıradakine battım, bir ilmek daha çıkardım. Şimdi ilk 3 ilmeği çıkardıktan sonra arkadaşlar, şurada bakın, ilmeğimin kenar kısmı, şu araya battıktan sonra bakın, burada şöyle zincir görünümlü 2 tane ilmeğim var. Bunun üst tarafta olanın arasından batıyorum, bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın, devam ediyorum. Sıradaki ilmeğim, bakın, burada batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Sonra sıradakine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Bakın, aynı ilmeğin şurası hemen. Bakın, bu zincir görünümlü şu kenar ilmekleri hemen şu kenara batıyorum ve buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bunu 2 ilmekte bir tekrarlayacağım. Bakın, şimdi sıradaki ilmek hemen burada, çok belirgin. Bir ilmek çıkart. Sonra sıradaki ilmek, bakın burada. Buradan da çıkardım. 2 ilmek çıkardıktan sonra hemen şu ikinci ilmeğin şöyle yan tarafındaki, bakın, ilmeğin arasından batıyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Hep bu şekilde devam edeceğiz şu arka kısma kadar. Şimdi bir kere daha göstereyim. Bakın, sıradaki ilmek bu. Bakın, 2 tane şöyle zincir görünümlü ilmeğin arasına battım. Bir. Sıradaki ilmek burada. 2. 2 ilmekten sonra şu zincir görünümlü yuvanın içerisine batıyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Şayet her bir ilmeğin içerisinden çıkartırsak arkadaşlar, ilmek sayımız az olur ve bu lastik kısmımız toplar. Bu çalışmayı o yüzden bu şekilde yapıyoruz ki ilmek sayılarımızı ayarlayalım. Bakın, sıradaki ilmek hemen burada. Bakın, ikisine birden battım, görüyor musunuz? Bir. Sıradaki ilmek burada. Bakın, yine ikisine birden battım. 2. Çıkartıyorum. Sonra bakın, şu aradan tekrar batıyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir kez daha yapalım. Bakın, sıradaki ilmek burada. Bakın, ikisine birden battım. Bir ilmek çıkarttım. Geldim. Bakın, sıradaki hemen burada. İkisine birlikte
battım, bir ilmek çıkardıktan sonra bu kez şöyle tekine batıyorum. Bak, battım ve bir ilmek daha çıkardım. Bu şekilde şu omuz dikişimize kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Arkadaşlar tam omuz dikişinin olduğu yere kadar aynı şekilde ilmeklerimi çıkardım. Şimdi sayalım bakalım kaç ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 43. Şimdi 43 ilmeği buradan çıkardık. Diğer taraftan da aynı sayıda ilmek çıkartmamız lazım. Şu arka ense kısımda arkadaşlar her bir ilmekten bir ilmek çıkartıyoruz. Bakın, bir geliyorum, sıradakine batıyorum, 2. Bunların hep şu üst taraflarından batarak alıyorum. 3, 4, yani şu ilmeğin arasından girerek, anlatabiliyor muyum? Böyle bakın, hep aradan girerek, yani bir taneye batıyorum, ikisine birlikte batmıyorum ensede. Devam edelim. Var olan her bir ilmeğin içerisine batarak bir ilmek çıkartıyoruz. Bakın, son ilmeğime de battım ve çıkardım. Şimdi sayalım. Buraya kadar 43'tü. Şimdi ensedekiler 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane de burada oldu. Şimdi tekrar ön bedenden şöyle etek ucuna kadar yine ilmek çıkartacağız. Aynı şeyin tekrarını yapacağız. Bakın, sıradaki ilmeğe battım, bir ilmek çıkardım. Sonra sıradakine battım, bir ilmek daha çıkardım, 2 etti. Ne yapıyorduk? 2 ilmek çıkardıktan sonra şurada aynı ilmeğin bu sefer tek katına batarak bir ilmek çıkartıyorduk. Sonra yine sıradakine 1, sıradakine 2, sonra aynı ilmeğin tek katına batıp bir ilmek çıkartıyoruz. Evet, 1, 2 ve aynı ilmeğin tek katına batarak bir ilmek daha çıkartıyoruz. Bu şekilde aşağıya kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Evet arkadaşlar, bakın, tam uç noktaya kadar aynı şekilde ilmeklerimi çıkardım. Hemen şu omuzdan sonra sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Burada 43 vardı diye hatırlıyorum. Bir ilmek fark etmez, fakat 2, 3, 4 ilmek olursa arkadaşlar olmaz, onu söyleyeyim. Ama bir ilmekle bir şey olmaz. Şimdi lastik çalışmamızı buraya uygulayacağız. Ben kontrol ettim. Normalde bu şekilde yaptığımızda kurulumumuz tam oluyor. Şimdi örgümüzün arka tarafında bakın, ilk ilmeği boş aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ters ördüm. Bunlar ön tarafta düz ilmek olacak. 3 düzle başlayacak ve 3 düzle bitecek. Şimdi ters tarafta olduğumuz için bunu 1, 2, 3 tersle başladık. Sonra bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters. 6 numaralı şişimle örüyorum. İlmekleri 4 ile çıkardım ama 6 numarayla örüyorum. Bir düz,
2 ters, bir düz, 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Bakın, bir düz, 2 tersten sonra bir düz, 3 tersle beraber sıramı tamamlıyorum. Yani kurulum 3 düzle başladı. Önde, yine önde 3 düzle bitti. Arka sırada da 3 tersle başlayıp 3 tersle bitmiş oldu. Çok güzel oldu. Tam denk geldi yani. Hiç oynamaya gerek kalmadı. Güzel bir tesadüf oldu. Evet, şimdi ne yapmış olduk? İlk sırada ilmekleri almış olduk. İkinci sırada var olan ilmekleri ördük. Bakın şimdi 3 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters. Tıpkı şu alttaki lastik örgünün aynısını çalışmış olduk arkadaşlar. Şimdi 2 sıra ördük. Bir sırayı aldık. İkinci sırayı ters örgülerle geldik. Bu üçüncü sırada artık ilik çalışması yapacağız. Şöyle sağ taraftan iliğimizi açabiliriz. Aslında erkek bebekler için örmek istiyorsanız bu sol tarafta da açılır. Hiç fark etmez. Aslında çok da takmamak lazım. İster sağ ister sol tarafta çalışabilirsiniz. Hele de unisex bir modelse hiç fark etmiyor arkadaşlar. Evet, başlayalım. Biz hemen böyle sıra başından iliğimizi açmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın, ilk ilmeği boş aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ördüm. 3 ilmeği ördüm. Şişime ipimi doladım. İlk iliğimi açıyorum 3 ilmekten sonra. Bakın, burada bir ters, burada da bir düz örgüm var. Şu düz örgümden batıyorum, soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şu iliklerin çok büyük olmaması için biraz sıkı tutun bu ipinizi. Ardından bir düz, bir ters, bir düz, bir düz daha ördüm. Yani ilikten sonra bakın, 2 ilmeği birlikte ördük ya, sonrasında 4 ilmek ördük. Şu dolama yaptığımız ilmekten sonra sayarsak 1 2 3 4 5, 2 düz ördük. Yine sırada ters ilmeğim var. Bir doluyorum. Bakın, ters ilmek yanında düz ilmek. Düz ilmekten doğru batıyorum, soldan sağa doğru ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine biraz sıkı sıkı örüyorum. Bu ilik çok büyük olmasın. Ardından bir düz, bir ters, bir düz, bir düz daha örüyorum. Yine bakın, dolama yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 ilmek örmüş olduk. Önümüzde ters ilmek var. Üçüncü ve son iliğimizi açacağız. Şişimize ipimizi doluyoruz. Ters ilmek burada, düz ilmek burada. Şöyle batıp ikisini birlikte sıkıca örüyoruz. Evet, iliklerimiz bitti. Toplamda 3 ilik açtık. Şimdi bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz olacak şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Bakın, 2 düz, bir ters, 1 2 3 düzle sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. Sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Sonra bir düz, iki ilmek ters, bir iki, tekrar bir düz, bir iki ilmek ters. Lastik örgümü yine sıra sonuna kadar öreceğim. Biraz ipimizi şöyle sıkı tutalım arkadaşlar. Bu lastik çalışmamız biraz böyle diri olsun. Bu önemli.
hafif sıkı örgülerle beraber örelim. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Sırayı beraber tamamlayalım. Burada ilik çalışmalarımız da var. Onları da beraber örelim. Bakın 2 ilmek ters ördüm. Dolama yaptığım ilmek var. Bu ilik ilmeğim. Bunu düz ördüm. Sonra tekrar 2 ilmek ters, bir düz, 2 ilmek ters. Bakın yine ilik için dolama yaptığım ilmeğim düz. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın iliklerim burada. 2 3 tane ilik çalışmam var. Son ilik çalışmamdan hemen sonra bakın kesimler başlıyor. O yüzden son ilik çalışmamızı tam bu kesim hizasına ayarlamamız lazım. Daha yukarıya ayarlamamız olmaz arkadaşlar. Çünkü V olarak devam ediyor. Evet, şimdi yine bir sıra daha lastik örgümüzü örelim. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ve üçüncü ilmeğim düz. Sonra bir ters, 2 ilmek düz. Tekrar bir ters, 2 ilmek düz. Bakın. Biraz sıkı sıkı yine örüyorum. Böyle derli toplu bir ilik düğme kısmı olabilmesi için. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine bütün ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bir tersten sonra son 3 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Arkadaşlar, artık arka sırada var olan ilmeklerimizin tamamını keselim ve bitirelim. Şimdi ön tarafta düz bir görüntü olabilmesi için bu ilmekleri ters örgülerle keseceğiz. Bakın, ilkini boşaldım. İkinci ilmeği ters ördüm. Arkadaki ilmeği önünden geçirdim. Sıradakini ördüm ters olarak ve arkadaki ilmeği önünden geçirdim. Var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyorum ve o şekilde kesiyorum. Kesim yaparken çok sıkı bir kesim yapmayın arkadaşlar. Böyle esnek, düzgün bir kesim olsun. Örerken biraz sıkı ördük ama keserken öyle çok sıkı bir kesim yapmayın. Bakın. Gördünüz mü? Ön tarafta böyle düz bir şerit elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim ve keselim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Arkadaşlar, şöyle kesmek daha kolay oluyor. Bakın, kesim yaptığım ilmeği tekrar şişime alıyorum. Sonra 2 ilmeği birlikte şöyle ters olarak örüyorum. Tekrar bunu şişe alıyorum. Sıradaki ilmekle beraber tekrar birlikte kesiyorum. Bak. Son ilmeğim ördüm ve kestim. Şimdi şu son ilmeği bir kez daha örelim. Ve şöyle biraz uzun bırakarak keselim. Evet, ikinci ipimizle sadece şuradaki lastik çalışmasını yapmış olduk. Pardon, üçüncü ipimizle sadece şimdi cep kısmımız kaldı arkadaşlar. O ikinci ipimden artan küçük bir ipim var. O benim için cebe yeterli olacak. Ondan da cebi öreceğim. Bakın ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz? Harika oldu.
Şimdi tığımızın yardımıyla şunu tekrar göstereyim arkadaşlar. Burayı ihmal etmeyin. Şu ipleri yürüterek mutlaka gizleyin. Bakın. İlmeğin içerisinden şöyle yürüte yürüte bakın şuraya kadar geliyorum. Bak. Şimdi burada 3 tane ipim var. Her birini yürüteceğim. Düzgünce yürütüp gizleyeceğim arkadaşlar. Evet, diğer iki ipi de aynı şekilde yürütelim. Arkadaşlar içindeki iplerin tamamını temizledim. Bakın her yer tertemiz oldu. Düğme olarak da ahşap düğme kullandım. 3 tane. Tam şu ilik açtığımız yerlerin bakın. Ters örgülerin tam karşılıkları olan yine ters örgülerin üzerine düğmelerimi diktim. Şöyle bir kontrol edelim. İliklerimizi şöyle sıkı sıkı yapmıştık. Çok bol olmasın diye. Gayet güzel olmuş. Düğmemiz böyle rahatça içinden çıkıyor ve sıkı sıkı ilik kısmında kalıyor. Evet. Çok güzel olduk. Şimdi arkadaşlar dikişlere başlayalım. Şu koldan başlayarak önce dikelim. Var olan ipimizi dikiş iğnemize geçirelim. Ve dikmeye başlayalım. Şimdi bakın. Burada ne yaptık? 2 düz, 1 ters, 2 düzle beraber örgümüzü bitirdik. Bunu bilerek böyle yaptım. Çünkü bir düz ilmeğim arkadaşlar dikişe girecek. Bakın. Şu düz ilmek kalacak. Diğer düz ilmeğin arasından dikerek devam edeceğim. Aynı şekilde de burada. Ne olmuş olacak? Bir ters, iki düz olarak devam edecek. Şimdi geliyorum bakın tam karşısına şöyle batıp önce iki ucu burada birleştiriyorum. Evet, iki ucu birleştirdikten sonra dikmeye başlıyoruz. Bakın hep aynı ilmeği hiza alacağız. Her iki taraftan da bunu böyle yapacağız. Şöyle dikerek ilerleyeceğiz. Bir sağdan, bir soldan. Geldim. Bakın bir sonraki ilmeğin arasından çıktım. Geldim. Bir sonraki ilmeğin arasından çıktım. Hep aynı şeylerin tekrarını yaparak dikişimizi dikeceğiz. Bakın gördünüz mü? Ne oldu? 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters olarak devam etti. Yine aynı şekilde hep aynı ilmekleri hiza alarak dikiyorum. Bakın lastik örgüm bitti. Aynı şeyi düz örgüde yapıyorum. Hep aynı ilmeği hizalıyorum. Bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Evet.
Evet, bu şekilde şu kol altına kadar dikelim. Evet arkadaşlar, bakın tam kol altına kadar diktim. Görüyor musunuz dikişimizi? Ne kadar düzgün bir dikiş oldu. Bakın. Sanki bütün örülmüş, hiç dikiş yokmuş gibi. Şimdi aynı dikişi kenar kısmından yapmaya devam edeceğiz. Bakın yine aynı ilmekleri takip edeceğiz. Yine bir sağdan bir soldan ilmek aralarına batacağız. Böyle etek ucuna kadar birleştirmeye devam edeceğiz. Bakın. Bir sağdan bir soldan. Görüyor musunuz? Yine sanki hiç dikiş yokmuş gibi. Evet, bu şekilde şu lastik ucuna kadar dikelim. Burada güzelce sabitleyelim, bitirelim. Ardından diğer kol ve yan bedeni de aynı şekilde dikelim, bitirelim. Arkadaşlar, yan ve kol dikişlerimi bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane ahşap düğme ceketime diktim ve çok güzel bir ceket oldu. Hem kız hem erkek bebeklerin kullanabileceği bir renk çalışması olmuş oldu. Şimdi size şöyle bitmiş halimin ölçüsünü bir vereyim. Omuzdan etek ucuna kadar uzunluğumuz bakın 32 santim. Kol altından kol altına genişliğim 28 santim. Kol altından kolumun uzunluğu 21 santim. Şu arka enseden şöyle ölçtüğümde arkadaşlar 33 santim uzunluğum var. Çok düzgün bir kalıp olmuş oldu. Yani crop hırka çalışmalarınızın tamamında kullanabileceğiniz bir kalıp çalışması arkadaşlar. Benim büyüklüğüm rahat 1-2 yaş arası kullanılabilecek bir büyüklükte oldu. Yani 18 ilmek önler, 35 ilmek arka olunca 1 yaş, 1,5 yaş, belki 2 yaşa kadar böyle büyüklükte bir çalışma yapabilirsiniz. Daha küçük örmek isterseniz 0-1 yaş için örmek isterseniz 16 ilmekle başlayabilirsiniz. Yine arka bedeni lastiğini ayarlayarak o da 30-32 ilmek, yani lastik durumuna göre ayarlıyorum. Normalde bunlar 18-36 ilmek ediyordu ama arkada lastiği ayarlayabilmek için 35 ilmekle başlamış oldum. Yine benzeri şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha büyük örmek isterseniz arkadaşlar, böyle birer yaş oynayarak örmek isterseniz işte önler 22, arka 44, önler 24, arka 48 gibi böyle büyütebilirsiniz istediğiniz yaşlara göre. Büyüttüğünüz örgülerde arkadaşlar şu ilik mesafesini, yaka oyuntusunu, kol uzunluğunu ve kol genişliğini de ayarlamanız lazım. Her bir yaşta arkadaşlar bir ilmek ilave edebilirsiniz kollara. En fazla 2 ilmek ilave edin. Çünkü benim kol kalıbım da çok güzel. Benzeri çalışmalara baktığımda çok geniş ve gereksiz böyle kol büyüklüklerini görüyorum. Çok genişler. Boyları kısa fakat anormal derecede genişler. Hatta başlangıç şeyleri, kısımları, yani ilmek alınan yer şöyle daracık ama düzgün ilmek alınmadığı için böyle çok geniş bir kol görüyorum. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Biz ne yaptık? Şuradan saydık, 22. ilmekten başlayarak ilmeklerimizi çıkardık. Bu mesafeyi mutlaka ölçü alın. Daha büyükte örerseniz arkadaşlar daha aşağıya doğru 1-2 ilmek kayarak ilmek almayı da unutmayın. Evet, şimdi bu güzel çalışmaya çok popüler olan böyle peluşlu ayıcık koyuluyor. Şöyle bir delikli ceple beraber örgü örülüyor ve o cebin içerisine bu peluş ayıcık yerleştiriliyor. Benim biraz geç kalmış olduğum bir şey, yani uzun zamandır var olan bir şey ama çok istendiği için yine anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar, piyasada peluş ayıcıkların
birçok çeşidini görebilirsiniz. Çok böyle daha minik veya daha büyük boylarda ayıcıklar var. Ben bunu çok sevdim. Orta boy diyebileceğimiz bir peluş ayıcık. Şimdi bunu bir ceple beraber hırkamıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Hemen ayıcığımın büyüklüğünü söyleyeyim size. Benim ayıcığım tam 12 santim uzunluğunda. Şöyle tam kol altından kol altına ölçtüğümde de 4-4,5 santim genişliğinde, yani orta boy, böyle büyük sayılabilecek bir ayıcık ama burada çok hoş görünecek. Evet, şimdi bu ayıcık çalışmasına cebi nasıl ayarlayacağız? Ben kendi ayıcığıma göre anlatacağım, fakat sizin elinizde daha küçük ya da daha büyük böyle peluş ayıcığınız varsa nasıl uyarlayabilirsiniz onu da sizlere göstermiş olacağım. Şimdi hırkamın sol tarafı, isterseniz sağda yapabilirsiniz ama sol tarafı, şöyle düğmelerin olduğu tarafta bir cep çalışması yapacağız. Ön bedenimizde 18 ilmeğimiz vardı. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bunun bir tanesi zaten dikişe girdi. 17 ilmek kaldı diyelim. 17 ilmeğin 3 ilmeğini 1, 2, 3'ü burada bıraksak, sonrasında sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ilmekten cebi yapmayı düşünüyorum. Şöyle yaptığımda burada 2 ilmek kalmış oluyor. Evet, gayet mantıklı. Yani şuradan bakın, başlangıçta 1, 2, şu 3. ilmek 1. ilmeğimiz olacak. Cep tam şöyle gelecek arkadaşlar. Bu 1. ilmeğimiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın. Şurada düz lastik çalışmamız var ya. 1, 2, 3, 4. Bu düz lastik çalışmamızdan başlayacağız. Şimdi bakın, en son lastiğimizin ters örgü sırası burada. Biz şimdi buradan 1, 2, 3. ilmekleri hep hiza alacağız. Ve şu görmüş olduğunuz, bakın, düz ilmeklerin şu arasındaki ilmekler var ya. Bu ilmeklerden alacağız. Bakın. Bunu alacağız. Hemen yanındaki, hemen yanındaki, hiç hiza kaybetmeden alacağız. Şimdi son bir kez kontrol edeyim. Buradan başladığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam şurada bitiyor. Evet. Hemen başlayalım. Şimdi bakın, ters ilmeğim burada. Yani son lastik ilmeğim. Onun üzerinden 1, 2, 3. ilmekle başlıyorum. Bakın. Ne dedik? Şu bütün ilmeğin arasına giriyoruz. İkinci yumağımdan çok az bir ip arttığını söylemiştim. O artan ipimle bu cep çalışmamı yapacağım. Bakın, isterseniz tığ yardımıyla, isterseniz benim yaptığım gibi şişle yapabilirsiniz. Şimdi araya battım ya. Şöyle bir ilmek çıkardım, bakın. Geliyorum, bakın, sıradaki ilmek. 1, 2, 3.'sü burası. Battım. Ve ilmeğimi çıkardım, 2. Bakın, hep aynı ilmek aralarında. Geliyorum. 1, 2, 3, hemen yanındaki 1, 2, 3 hemen yanındaki bu ilmek, bakın. Battım. Örerek çıkarttım. Gördünüz mü? Onun yanındaki hemen şu ilmek. 4. Onun yanındaki hemen bu. Bakın. Her ilmek aldığınızda benim yaptığım gibi kontrol edin. Geldim, 1, 2, bakın, 3. ilmek. Battım. Çıkarttım. 1, 2, 3. ilmek. Battım. Çıkarttım. 1, 2, 3. ilmek. Evet, çıkardım. Geldim, sıradaki hemen şöyle bir daha kontrol edelim.
Evet, geldim sıradaki 1 2 üçüncü ilmek, battım, çıkardım, 1 2 üçüncü ilmek, battım ve bir ilmek çıkardım. Kaç oldu? 2 4 6 8 10. Son bir ilmek çıkaracağım, bakın. 1 2 üçüncü ilmeğe battım ve son bir ilmek çıkardım. Toplamda 2 4 6 8 10 11 ilmek çıkardım. Bir de arkadaşlar 6 numara şişle örgümü örmüştüm. 5,5 milimetre şişle cebimi öreceğim. Şimdi ilmeklerimizi çıkardık. Arka sırada ters örgülerle ilk ilmeklerimiz de dahil cepte hep öreceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğimi ördüm, sıramı tamamladım. Şu ipimizi de şöyle bağlayarak bir sabitleyelim. Evet, şimdi ön sıradayız. Yine var olan ilmekleri ön sırada düz örgülerle beraber öreceğiz. Başlayalım. Hep ilk ilmekleri örüyoruz arkadaşlar. Düzgün bir dikiş yapabilmek için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeğimi ördüm. Geriye dönüyorum. Ters örgülerle 11 ilmeğimizi yine örelim. İlk ilmek de dahil. Evet, ters örgülerle örgümü ördüm. Şimdi ön taraftayız. Şu bacaklarımızın geçebileceği birer yuva açacağız. Aslında bir ilik çalışması yapacağız. Her zaman yaptığımız şeyi. İlk ilmeği ördüm. Şimdi şöyle yapalım. 2'yi örelim. 2 ilmeği birlikte örelim. Evet, aynen. İlk ilmeği ördüm. İkinci ilmeği de ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeği bakın soldan sağa doğru birlikte örerek bir kesme yaptım. Şöyle bir ilmek doladım ama bu ilmeğiniz şu ayıcığınızın bacağının geçebileceği kadar biraz bol olsun arkadaşlar. Bol bir ilmek atın. Ardından 1 2 3 ilmek örün. Tekrar bir dolayın. Yine bolca bir dolama olsun. Sıradaki 2 ilmeği bu sefer soldan sağa doğru birlikte örerek kesin. Ardından 1 2 ilmeği örerek sıramızı tamamladık. Bakın, buradan ayaklarımız geçecek. Örgümüzün arka tarafında var olan 11 ilmeğimizi ilk ilmek de dahil ters örgülerle örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Evet, tamamladık. Bakın. Şimdi ne olmuş oldu? 3 ilmek sağda, 3 ilmek solda, 3 ilmek ortada. Şurada da ayıcığımızın ayağının geçeceği ilik çalışmalarına benzer bir yuva çalışması yaptık. Şimdi var olan ilmeklerimizi önde düz, arkada ters olacak şekilde örüyoruz. Yine ilk ilmekleri örüyoruz. Hiç ilk ilmekleri hep öreceğiz arkadaşlar. Bitene kadar böyle düzgün dikiş yapabilmek için bunu yapıyoruz. Geriye döndüm. Yine ilk ilmek dahil ilmeklerimi örüyorum. Bakın, şimdi ayıcığınızın ayak mesafesi ile kol mesafesi şöyle tuttuğumda bakın,
Burası ortalama 2,5 santim. Yani bir sıra daha gidip gelelim. Şöyle ilk ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ilk ilmekte dahil önde düz ördüm. Şimdi arkada yine ilk ilmekte dahil ters örgülerle örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramızı tamamladık. Bakın. Şimdi tekrar aynı çalışmayı yapacağız. Niye aynı çalışmayı yapacağız? Çünkü şu bacakla kol genişliğimiz aynı arkadaşlar. Bakın. Aynı şekilde. Dolayısıyla yerleri de aynı olacak. Ve aynı zamanda da artık bir lastik çalışması yapacağız. Şu üst kısımda cep lastiğimiz olacak. Bunu da şöyle yapalım. 2 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 2 düz. Evet. İlk 2 ilmeğimiz düz. 1, 2 ilmeğimiz düz. Ardından 1 ters. Ne yapıyorduk? 2 ilmeği birlikte örüyorduk. Bu 2 ilmeği birlikte ters ördük. Ardından bir doluyoruz. Doladığımız ilmek, bakın, bir düz, 2 düz, bir ters. Şimdi düz öreceğiz. Bu doladığımız ilmek düz olacak. Dolayısıyla sıradaki ilmeği yine şöyle ters olarak öreceğiz. Şu doladığımız ilmeği yine bol bırakalım. Bir düz, bir ters ördükten sonra bakın 4 tane ilmeğimiz kaldı. Yine doluyoruz. Doladığımız ilmek düz olacak. Şu sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Sonra 2 ilmeğimiz var. 2 düzle beraber bitiriyoruz. Lastik kurulumunu da yapmış olduk. Evet, şimdi geri dönelim. Yine lastik örgümüzde devam ediyoruz. Önde 2 düz ilmeğimiz vardı. Bu arkada 2 ters oldu. İlk ilmekte dahil ilk 2 ilmeği ters ördüm. Sonra bir düz, bakın dolamış olduğum ilmek ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, dolamış olduğum ilmek, sonra bir düz, bir, 2 ilmek tersle sırayı tamamladım. Bakın, gördünüz mü? Lastik çalışmamıza da başlamış olduk. Ayıcığımızın kol ve ayaklarının geçeceği yuvaları da tamamlamış olduk. Şimdi bir sıra daha örelim. Arka sırada örerek keselim. Artık yeterli. Şimdi ilk 2 ilmeğim düz. 1, 2 ilmeği düz ördüm. Sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 2 düzle beraber sıramı tamamladım. Arka sırada artık kesip bitirelim. Örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz. İlk ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Biraz bol örgülerle bu kesimi yapın. Esnek bir kesim olsun. Düzleri düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Tersleri ters ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Düzü düz ördüm. Kestim. Tersi ters ördüm ve kestim. Evet. Düzü düz olarak ördüm ve kestim. Tersi ters ördüm, kestim. Son ilmeğim yine ters olarak ördüm ve kestim. Şimdi şu son bir ilmeği örüyorum ve cebime dikebilmek için
şöyle uzunca bir ip bıraktım. Şöyle yarım metre kadar bir ip bıraktım arkadaşlar. Evet, cep çalışmamız bitti. Şimdi cebimizi dikeceğiz. Evet arkadaşlar, iğnemi ipime geçirdim. Şurayı şöyle bir sabitleyeyim. Evet. Şimdi ilmek aldığımız yeri takip edeceğiz. Bakın. Şu hizayı takip edeceğiz. Yani şöyle işaretleyici takalım. Hizamız bu. O ilmeğe dikerek ineceğiz. Şimdi kaç sıra örgü örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra örgü örmüşüz. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam yerine işaretlemişim. Tam şuradan tutturmaya başlayacağız arkadaşlar. Bakın. İlk tutturacak olduğum yer burası. Tam hizasını buldum ve buraya böyle yerleştirdim. Şimdi bir örgüden bakın şöyle bir örgüden bir de ilmek arasından geçerek dikişimizi yapacağız. Sıradaki ilmek bu. Geldim buraya tutturdum ve geldim hemen bakın kenardan buraya tutturdum. Sıradaki hemen buradan battım. Sıradaki ilmeğim bu. Burada. Tekrar bir alta ve tekrar diğer ilmeğime. Bakın gördünüz mü? Sanki bütünmüş gibi. Bu şekilde şu aşağıya kadar inelim. Evet arkadaşlar bakın en son ilmeğe kadar diktim ve birleştirdim. Gördünüz mü ne kadar düzgün bir cep dikmiş olduk. Şimdi şu ipimi arkaya göndereyim. Bunu burada şöyle sabitledikten sonra ip yürüteceğim arkadaşlar. Esnek bir şekilde diğer tarafa kadar böyle ilmek aralarından ipimi yürütüyorum. Tertemiz bir çalışma yapacağım. Evet, ipi aldık bu tarafa. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız. Bakın. Bir bu kenardan şöyle ilk ilmekten bir bu kenardan çıkacağım. Sonra bakın sıradaki ilmeğin arasında geliyorum. Bir buradan bir ilmeğin kenarından. Bu tarafı dikmek çok daha kolay. Bakın. Bir buradan bir buradan. Evet, aynı şekilde tepe noktasına kadar dikelim ve birleştirelim. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Hiç sanki dikiş değil de bütünmüş gibi. Evet, yukarıya kadar aynı şekilde devam edelim. Evet, bakın son ilmeğe kadar aynı şekilde diktim ve artık dikişim bitti arkadaşlar. Şöyle hiza aldığımızda bakın yine aynı hizaya denk gelmiş oldu. Şimdi iğnemi şöyle içeriye gönderiyorum.
Bakın arkası da tertemiz. Burada düğümleyerek artık dikişimi bitiriyorum. Ve örgümün içerisinden şöyle ipimi birkaç kez yürüttüm ve fazla ipimi de temizledim. Şu cebimizin içerisinde başlangıç ipimizin fazlalığı var. Bunu da tığımızın yardımıyla yine örgümüzün içerisinde birkaç kez yürütelim. Burayı da temizlemiş olalım. Evet. Yine fazlasını kestik. Bakın arkadaşlar nasıl güzel bir cebimiz oldu. Bu çalışmayı normal cep çalışması olarak da yapıp yine hırkalarınıza, yeleklerinize ekleyebilirsiniz. Şimdi ayıcığımızı da yerleştirelim bakalım nasıl bir cep çalıştık. Bakın rahatça bacağının birini geçirdik. Diğerini de geçirdik. Şimdi kollarımızı da geçirelim. Kalıbımız yine harika oldu. Terzi annenin kızı olmak, daha doğrusu terzilikten terzilikten anlayan annenin kızı olmak işe yaramış arkadaşlar. Bakın kalıp harika. Her şeyiyle nasıl da güzel bir çalışma oldu. Cebimiz bir kere çok düzgün oldu arkadaşlar. Bakın dikiş yerlerimiz bile hiç belli değil. Çok cici oldu. Evet. Ben çok keyifle ördüm ve anlattım. Umarım siz de aynı keyifle örersiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz hırkanın anlatımı, örmesi, her şeyi benim ortalama yani yarım günümü bir gün diyelim yine. Yani bir günde örebileceğiniz bir çalışma olmuş oldu. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben örmüyorum, öremiyorum, sıkılıyorum, sipariş vermek istiyorum diyen arkadaşlar artık sipariş almaya da başladım. Instagram sayfamdan ulaşarak bana sipariş de verebilirsiniz. Evet, bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.